Merhabalar, Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Bugün iğne oyası sırasıydı. Yeni bir modelle sizlerle tekrardan bir aradayız. Öncesinde ufak bir hatırlatmam olacak sizlere. Kanalımıza abone değilseniz henüz abone olmayı unutmayın hanımlar. Ekranın sağ alt kısmında veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Yine aynı noktadaki zil işaretine tıklayarak her videodan haberdar olmanızı sağlayacaksınız. Onun dışında yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi oyamızın yapımına geçmeden önce şöyle göstereyim. Bir sıra halinde zürafa yaparak zemini hazırlıyoruz. Yani yazma kenarını kıvırıyoruz. Kıvrılışıyla birlikte zürafanın yapımını önceden paylaşmıştım. Yine şu an ekranın sağ üst köşesine ve videonun yorum kısmına veya açıklama kısmında üçüne de ekleyeceğim. İstediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir iğne, yani daha doğrusu boncuksuz bu tarz iğne oyalarda büyük iğneler kullanıyorum ki kolay kavrayabilelim. Onun dışında ipliğimiz var. Rötuşumuz için makasımız, çakmağımız, ipliklerimiz var. Şimdi oyamıza başlayacak olursak ben önceden hazırladığım bu modelin devamını getirebilmek için ipimi kesmiştim. Eklenişini de göstereceğim sizlere. Çünkü çok soruluyor. Birçok videoda zaten tarif etmiştim ama yine de göstermek istedim. Buraya düğüm attım. İpimi de kestim ve ucunu hafifçe yaktım. Şimdi aynı noktaya yine aynı dipte bulunan zürafanın içinden iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde sağdan sola doğru iğnenin etrafına 2 kez ipi doluyorum. Ve bakın düğümü içine alacak şekilde sol tarafına bu şekilde düğümümü atıyorum. Yani bu işlem hem eski, yani son yapmış olduğum düğümü garantiye almış oluyor. O sökülürse bu düğüm onu tutar. Hem de ipimizi eklemiş olduk. Hemen ipimi keseyim buradan. Rötuşumu da ilerleteyim aynı zamanda. Şimdi motiflerimizin ara kısımlarında, yani bu küçük sık iğneli motiflerimizin arasında 8 tane boş zürafa bırakıyoruz ki bu çiçekli motifi yapacağız daha sonra. Ben bir tane yapmıştım. Tabii ki şu iniş ipi haricinde 8 tane zürafa oluyor. Ben şimdi devam edeyim. 8 tane olana kadar ilerliyoruz. Bu arada hanımlar, Facebook ve Instagram hesaplarımızın, hatta Pinterest hesabımızın da linkleri videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan bana ulaşmanız mümkün. Sorularınızı videonun yorum kısmından da yöneltebilirsiniz. Fark etmiyor. Ben tüm yorumlara cevap veriyorum özenle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir tane daha yapacağım ve motifimizin yapılışına geçeceğiz. Sık iğneli motifimizin. Burada bir tane boş zürafa bırakıyoruz. İkinci zürafanın içerisine düğüm atıyoruz. Hafifçe biraz bombeli ip bırakıyoruz. Şu şekilde düğümümüzü sıkıyoruz. Tekrardan oluşan ipin en sol kısmına geçiyoruz. Fakat şöyle geçerken tutuyoruz dipten ve ipimizi toparlıyoruz. Yani fazla ip bırakmıyoruz. Çünkü üzerine sık iğne örünce çok fazla uzun olursa bu ikinci ip burada birikme olacaktır ve burada kötü bir görüntü oluşacaktır. Şimdi her iki ipi de içine alarak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yani sık iğne nedir? Düğüm atıyoruz. 1 2 ve 3. Üçüncü düğümümüzü de attıktan sonra bir tane çok küçük kirpik yapacağım. Yani büyüklüğünü tarif edecek olursam şu şekilde iğnenin içinden geçeceği kadar büyüklükte olması yeterli ki bir sonraki sırayı örerken buradan iğnemiz rahatlıkla geçebilsin. Daha sonra göz kararı sık iğneler yaparak iniyoruz. Tahminim benim 4 tane oluyordu. 1, 2, 3 ve 4. Yani bu sol taraftaki sık iğneler sağ taraftaki sık iğnelerden daha az olmalı ki bu yamaç duran görüntüyü elde edebilelim. Şöyle oluşuyor. Elinizle çekerek şekil verebilirsiniz. Burayı bitirdikten sonra sıradaki zürafaya iniyoruz. Bu iniş ipini saymıyoruz. Onun haricinde yeniden bir tane daha zürafa örüyoruz. Ve burada bakın yapmış olduğumuz kirpiğin içinden iğnemizi geçiriyoruz. Buraya çıkacağız. Düğüm atacağız. İpimizi yine aynı şekilde
bombeli bırakıyoruz bu şekilde. Sık iğne öreceğiz. Şimdi başlangıçtaki sayı sabit. 3 tane boş sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Üçüncü sık iğnenin ardından yeniden bir tane küçücük kirpik yapıyoruz. Çünkü 3. sırası da var bunun. Ve daha sonra göz kararı sık iğne örmeye devam ederek şu dip kısmına kadar devam edeceğiz. Oyamızın yapımına. Devam etmeden şöyle göstereyim. Görüntü zaten oluşmaya başladı. Oyamızın son hali. Son bir veya iki tane daha sık iğne yapınca ikinci sırası da bitecek. Şu şekilde artık bitirdim. Şimdi sıradaki zürafaya iniyorum. Bunun haricinde tekrardan bir zürafa örüyorum. Ve bu defa son sırayı örüyoruz artık. Yine son sırada örmüş olduğumuz, yani bu ikinci sırada örmüş olduğumuz kirpiğin üzerine çıkarak düğüm atıyoruz. Şöyle yeniden 3 tane sık iğne öreceğim. 1 ve 3. Üçüncü sık iğnenin ardından bir tane küçük kirpik öreceğim, fakat diğerlerine nazaran çok hafif biraz daha büyük yapacağım bunu. Son sıra olduğu için biraz görünmesini istiyorum. Son sırada şöyle ve devam ediyorum sık iğnelerimizin yapılışına. Şimdi işlem tekrar, artık sık iğne yapımını da görmüş oldunuz. Ben şimdi tüm sık iğneleri bitireceğim. Buraya gelip düğüm atacağım ve oyamızın çiçekli kısımlarına geçeceğiz. Burayı hızlıca geçiyorum. İplik değiştirdim. Şimdi yeşil kısımları örüyoruz. Üst sırada yapmış olduğumuz zürafalardan dördüncüsüne düğüm atarak başlayacağız. İpliğimizi alalım hemen. 1, 2, 3 ve 4. Bir sonraki zürafaya da düğüm atarak zeminimizi hazırlayalım. Küçücük bir halka yapacağız buraya. Sol kısmına çıkıp düğüm atıyoruz. Buraya şimdi ikili bir kelebek kanadı yapıyoruz. Kelebek kanadı nedir? Bir tane küçük kirpik örüyorum öncelikle. Oluşan kirpiğin tepesine çıkıp düğüm atıp ineceğim. Böylece kelebek kanadı birinci katını oluşturmuş olacak. Şu şekilde tekli kelebek kanadı oldu bu. Son oluşan ipin tepesine ve sol kısmına düğümümü atıp inince ikili kelebek kanadı böylece bitmiş olacak. Şöyle göstereyim. Onun dışında üzerine öreceğimiz çiçeğin zeminini bir tane uzun kirpikle yaparak hazırlıyoruz. Kirpiğin büyüklüğü yaklaşık kelebek kanadının uzunluğunda olsa yeterli. Daha sonra bu başlangıçta örmüş olduğumuz ikili kelebek kanadının aynısından bir tane daha yaparak oyamızın yeşil kısımlarını da geride bırakacağız. Ve artık zaten çiçek kısmını yapınca oyamızın son halini hep birlikte göreceğiz. Şimdi düğümümü atıyorum. Bu kelebek kanadından hemen sonra ve ipimi kesiyorum. Yeşil kısımlar böyle. İsterseniz bakın, ben bunu farklı bir renkten, bu yeşil yaprakları da farklı renkten yaptım ama tümünü yeşil de yapabilirsiniz yazmanızın rengine uyumlu olacak şekilde, çünkü her yazmada böyle renkler bulunmuyor. Hem şunu hem de şunu, tümünü yeşil yapabilirsiniz, fark etmiyor. Sizin zevkinize ve ihtiyacınıza.
kalmış bir durum bu. Şimdi ben ipimi değişeyim ve son olarak şu çiçek kısmını da göstereyim sizlere. Buraya 4 tane tekli kelebek kanadı örerek çiçeğimizin yapımını göstereceğim sizlere. Öncelikle orta kısımda yapmış olduğumuz uzun kirpiğin içine düğüm atarak başlıyoruz. Bir tane küçük kirpik, daha doğrusu bu alt kısımda yapmış olduğumuz ikili kelebek kanadının kirpiğinden biraz daha büyük olacak bu. Çünkü çiçeğimizin doğal olarak yapraklardan büyük olması gerekiyor. Şu şekilde kirpiği, hatta orta boy kirpik de diyebilirsiniz siz buna isterseniz. Kirpiğimizi ördükten sonra tepesine çıkıp düğüm atıyoruz. Ve iniyoruz yeniden yeşil kirpiğin içerisine, fakat bu dönüşteki ipi bilhassa biraz büyük bırakıyorum. Şu şekilde yuvarlak bir görüntü oluşturmak için. Şöyle. Şimdi aynısından 3 tane daha öreceğim. Toplamda 4 tane olana kadar devam edeceğim. Oyamızın sonuna böylece ulaşmış olacağız. Böyle bu arada son hatırlatmalarımı da yapayım ben sizlere oyamızı bitirirken. Kanalımıza abone değilseniz hanımlar, ekranın sağ alt kısmında veya videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bunu yapmanız mümkündür. Tamamen ücretsizdir. Ayrıca yine aynı noktada bulunan zil işaretine tıklarsanız her videodan anında haberdar olabileceksiniz. Mobil cihazlarınıza bildirim alarak bunu unutmayın. Ve son olarak bana destek olmak amacıyla videonun beğen butonuna tıklayıp benimle düşüncelerinizi veya eleştirilerinizi videonun yorum kısmından paylaşırsanız çok sevinirim. Düşüncelerinize çünkü önem veriyorum. Fikirlerinizi almak isterim bu konu hakkında. İhtiyaçlarınızı, istediğiniz modelleri, gerekli olan teknikleri bana yazarsanız ben çekimi almaya gayret göstereceğim. Tüm istekleri sıraya alıyorum. Evet, oyamızı da bitirdik. Şöyle ipimizi keselim şimdi. Bu iplerin uçlarını isterseniz yakabilirsiniz. İhtiyaca göre yakmaya da bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Evet hanımlar, oyamızı bitirdik. Gördüğünüz gibi şöyle el ütüsü her zaman önemlidir. Şekil verdikten sonra ütüleyebilirsiniz oyanızı ve kullanıma hazır hale gelmiş oldu böylece oyamız. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Düşüncelerinizi bekliyorum. Yepyeni bir anlatımda yeni bir modelle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.